Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni gelen iki komutanın artık becerileri yavaş yavaş sızmaya başladı. İngilizce olarak elimize ulaştı. Biraz da şöyle bir şey var, hani biraz böyle değerlendirmede sıkıntı yaşanma durumları oldu. Belirsizlikler var. İnsanlarda böyle birazcık kafa karışıklığı olmuş. Onlarla ilgili sorunlar hakkında birazcık hani kendi düşüncelerimi söyleyip aslında bunun ne şekilde olacağına yönelik yani mantık olarak nasıl olması gerektiğine yönelik birkaç şey de ekleyeceğiz. Becerileri de inceleyeceğiz. Sanırım insanlar bu komutanın becerilerine ulaşamamışlar Duoche'nin. Duoche'nin becerileri şu anda bizde mevcut. Onu da inceleyeceğiz. Lubu'yu da inceleyeceğiz. Öncelikle tahminimiz şu açıdan çıkmadı. Artık oyun bir 10. Toplama komutanını dahil mi ediyor diye düşünmüştük. 10. toplama komutanı oyuna dahil olmamış. Bir tane daha barış koruma komutanı, barbar kesme komutanı dahil olmuş. Bu iyi bir şey. Okey. Yani lazım. Yerine göre bazen işte e, Cavcağ'ın işte sarı yıldızları harcayıp kasması vesairesine falan filan uğraşmak zor olabiliyor insanlar sarı komutan kastıkları için. Yetişmeyebiliyor o işte sarı yıldızlar vesaireler. Mesela Cavcağı kasmakla uğraşmak yerine direkt bunu kasarsınız. Barış korumadan işte daha az AP ile kesme olayını bundan sağlarsınız. Bu açıdan güzel olabilir. Ya da mesela Belisarius çok çabuk ölebiliyor barbar keserken. Yani çok fazla hasar alabiliyor. Bu komutandan o şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var dostlar. İlk önce şundan bir bahsedelim. Bu komutanların ilk becerilerine mesela burada 150 yazıyor. Ondan sonra burada bakıyorsunuz işte 400 yazıyor. Hani bu ataklar çok düşük. İnsanlar da işte şey düşünüyor hani ya diyor işte burada işte 350'ye çıkmış işte ustalık becerisi ilk becerisini aktif becerisini geliştiriyor. O zaman işte bu hasarlar doğru. O zaman işte bu komutanlar böyle doğru özellikleriyle görünüyor falan diyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Burada kimsenin düşüncesini eleştirmiyorum veya şey yapmıyorum. Bunu görür görmez bu komutanların bu becerilerini görür görmez aklıma şu geldi. Şimdi akıllı bir şekilde düşünelim. Bu adamlar iki tane şirket birleşmişler. İki tane oyun firması birleşmişler. Aynı komutanları oyunlarına dahil edeceklerine yönelik işte anlaşmalar yapmışlar. Birbirlerini promosyon etmişler vesaire vesaire. Para yatırmışlar bu işe, uğraşmışlar. Bu komutanı işte grafik ekibi uğraşmış, tasarlamış, şey yapmış vesaire vesaire. Hani bakıyorsunuz ikinci becerisine %2 full halini gösteriyor, %2 veriyor. Ya bu komutan sarı komutan olarak gelecek arkadaşlar. Yani mantıken bu şirketin gerizekalı olması gerekiyor ki hani sarı komutan yapıyoruz, özelliklerine %2 veriyoruz. İşte son becerisindeki hale bu, burada da %2 veriyoruz, burada da %2 veriyoruz. İşte şey olsun bu olsun falan, hani bu şekilde düşünmeniz hata. Sakın bu şekilde bir düşünceye geçmeyin. Bunlar muhtemelen mesela bu işte ilk becerisinin hani birinci level'daki 400 hasar veriyormuş. Burada da işte ustalık becerisi açılınca 800'e çıkacakmış. Hani iki katı olacakmış anlamında ben düşündüm. Ha, benim düşüncem kesinlikle doğrudur. İşte ben böyle uçarım, şöyle kaçarım falan demiyorum ama mantıken yanlış geliyor. Bu yüzden de ben bunu bu şekilde değerlendireceğim. Yani böyleymiş gibi değerlendireceğim ve yüksek ihtimalle böyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Çok fazla da uzatmadan becerileri inceleyerek başlayalım. Bu arkadaş 3 tane hedefe alan hasarı veriyor. Zaten ben bu arkadaşların geleceğini duyunca diğer oyuna bakmıştım ve alan hasarlarıyla ilgili bir etkilerinin olduğunu görmüştüm. O oyunun mekaniğinden kaynaklanıyor olabileceğini söylemiştim ama alan hasarıyla geliyorlar. Kullandıkları silah itibariyle de zaten alana hükmedebilen silahları vardı bu arkadaşların. O yüzden de bu komutanlar bu şekilde gelmişler. Tahmin açısından ya liderlik ya süvari olabileceğini söylemiştik. Liderlik olarak geliyorlar. Eklenen her hedef başına %15 hasar düşecek. Ya hani sadece şunu görerek bile %15 hasar düşme, 400 hasar veriyorsa niye düşürsün oyun, yani anladınız mı? Hani saçma olurdu. %15 eklenen hedef başına hasar düşecek. 3 tane hedefe vurabiliyor. Diğer hani birçok alan vuran komutanlar 5'e vurabiliyor bu arada. Onun dışında burada %20 defans düşürüyor. Hedeflere, yani o 3 hedefe de %20 defans düşürme etkisi uyguluyor ve 3 saniye sürüyor bu etki. Onun dışında şuradaki ikinci özelliğinde de şöyle bir şey var.
Şehirlere saldırırken %2 atak kazanıyorsunuz. Hasar kazanıyorsunuz. Şehir saldırılarında sadece şehirlere yönelikken bunu kazanıyorsunuz. Muhtemelen bu hasar, yani kazanımı son seviyede, yani 5. seviyede %10 falan olacak. Bilginiz olsun. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü bu komutan bu özelliklerle çıktığı takdirde hiç kullanılmayan Charleman'dan daha kötü veya Charlemagne kadar falan olacak. Oyunda hani paketle satacağını düşünürsek hani en azından tercih edebilme ihtimaliniz olmalı ki adamlar bundan para kazansın, bir mantığı olsun. O yüzden de hani bu komutanların hani becerilerinin bu şekilde olmadığını düşünüyorum. Ee, Burada %3 atak kazanıyor kıtalarınız. %10 şansla da ee, normal %3 atak kazanıyorsunuz. Normal ataklarınız %10 şansla kıtalarınıza %30 atak kazandırıyor. Eğer Diochen'le birlikte kullanırsanız %50 kazandırıyor bu atağı. Ee, Ve 3 saniye sürüyor bu atak etkisi. Kazandığınız güçlendirme etkisi. Ve 5 saniyede bir tetiklenebiliyor dostlar. Dördüncü becerisine bakalım. Bu beceri tamamen bu Mehmet'te olan beceri. Rally açtığınızda ekstradan kapasite kazanıyorsunuz. Yani kıta genişletme kazanıyorsunuz. Artı normalde de %2 burada normal kazanıyorsunuz. %2 de rally açtığınızda geliyor. Bu ikisi toplanıyor burada. Mehmet'te de bu şekilde var. Yani bu da ne olur? %10 bu olur, %10 bu olur. İşte %20'ye çıkar rally açtığınızda. Kıta destek anlamındaki, kapasite arttırma anlamındaki kısmı bu şekilde olur. Ustalık becerisi ana beceriyi güçlendiriyor. Ustalık becerisinin şeye katkısı %40'a çıkartıyor defans kırma olayını. Yine 3 saniye vuruyor. Burada sadece gördüğümüz şey %40'a çıkartması ve hasarın 2 katına çıkması. Bu da ne olur? Bu komutan mesela işte Ramses'in ilk becerisinde de defans kırma var mesela. Oradan ele alalım olayı. Ramses 500'den başlıyor, 800'e çıkıyor. Bu komutan 400'den başlıyorsa işte atıyorum 700'e çıksa ya da 750'ye çıksa 2 katı olacak ustalık becerisiyle birlikte. Yani 1500'e çıkacak veya 1400'e falan çıkacak komutanın ilk hasarı. Yani ilk becerisinin vereceği hasar ustalık becerisiyle birlikte gibi bir tahminim var benim. Bunlar %10 olacak. Burası %3 ile başlamış. Muhtemelen bu %3 maksimum %15'i görür. Daha fazla yukarısında göreceğini düşünmüyorum. Şu oranların değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü %10 ihtimalle tetiklendiği için bu oranlar böyle çok abuk subuk yerlere gidebilecek şeyler. %10 ihtimalle bu oranlar bu şekilde kalır. Sadece şu güncellenir becerinin seviyesi arttıkça. %3'ten %15'e falan çıkabilir. Onun dışında gelelim Diochen'e. Lubu'yu bitirdik. Diochen burada diyor ki 4 saniye boyunca diyor, sonraki 4 saniye boyunca hasar verir diyor. Pelagius'ta bir etki var dostlar, biliyorsunuz. İşte beceriyi atınca ilk bir vuruyor. Ondan sonra her 2 saniyede birer kere daha hasar veriyor. Bu işte Frederick'te de var aynısı. Frederick de işte vuruyor aynı şekilde, işte parça parça beceri hasarı gibi. Bunda aynı mekanik var. Gelecek 4 saniye boyunca bu komutan %100 işte direkt atak kazanır diyor. Doğrudan atak faktörü kazanır diyor. 150 diyor buna. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Pelagius'ta da 150 var. İlk halinde, yani birinci seviyedeyken Pelagius'ta da 150 var. Bakalım. Bu komutan da mor komutan olduğu için Pelagius 300'e çıkmış. Yüksek ihtimalle Diocen de 300'e çıkacak. Yani ne yapar? 300'e çıkar burası. 4 saniye boyunca vereceğini de düşünürsek 300, 300, 300, 300, 300. 1200 hasar verdi. Yani ilk becerisi yüksek ihtimalle 1200 hasar verecek. İkinci becerisine bakalım. Barbarlara karşı %5 atak kazanıyorsunuz. Onun dışında yanındaki komutanla birlikte hem kendisi hem de yanındaki komutan %5 barbarlardan ekstradan deneyim puanı kazanacağını söylüyor. Bu nereye çıkar? Bu muhtemelen 35'lere 25'lere falan çıkar. Yani İkisi bir arada verildiği zaman bu özellik 25'e falan diye düşünüyorum. 25'e çıkmasını düşünüyorum. Çünkü hem Barbara hasarı veriyor hem şeyi veriyor. Bu mor komutan için hani değerli bir özellik. Yani diğer bundan önceki barbar
komutanları açısından. İkisini bir arada verdiklerinde oranları %25 civarında oluyordu. Eğer tekini verseydi 35'i görürdü. Çünkü 35 veriyorlar öyle tekini verdiklerinde. Üçüncü becerisine gelelim. Üçüncü becerisi hem savunma hem atak veriyor. Bu tarz beceriler %10'da kilitleniyor. Yani bu pasif beceri doğrudan senin kıtalarına %2, %2 şeklinde hem atak hem defans kazandırıyor. Muhtemelen %10 defans, %10 atağa çıkacak son seviyesinde. Dördüncü becerisine bakalım. İyileştirme etkisi var. 250 iyileştirme etkisi var bu komutanın. Dördüncü becerisinden gelen. Bu iyileştirme etkisi yanında Lubu olduğu takdirde 2 katına çıkıyor. Yani Lubu olduğunda bir 250 daha ekleniyor. Yani muhtemelen şöyle olacak. Bu iyileştirme etkisi normalde 450'ye çıkacak. Lubu ile birlikte bir 450 daha gelecek. 900 civarında bir iyileştirmeye kadar tekabül edebilecek. Bu etki, yani bu iyileştirme etkisi ilk beceri atıldığında devreye giriyor. Aynı zamanda 5 saniyede bir tetiklenebiliyor. Yani beceriyi attınız, iyileştirdiniz ama bir daha beceri attığınızda 5 saniye geçmediyse iyileştirme yapamıyorsunuz dostlar. Mekanik bu şekilde çalışıyor. Son becerisi ilk becerisinin aynısı. Yani mesela şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın burada aktif beceri diyor. Burada new skill diyor. Şimdi yeni beceri demesi şu anlama gelir. Bundan harici bir şey veriyormuş gibi gösteriyor. Ama baktığımızda aslında bunu veriyor. Ve aynısını Lubu'da da yazmışlar new skill diye. Ama Türkçe'ye çevrildiğindeki oyunun haline baktığınızda hani eğer ilk becerisinden alakasız bir şeyse yeni beceri olduğu yazar. Yani İngilizcesinde de aynı şekildedir. Ama ilk becerisini destekliyorsa ustalık becerisini direkt ustalık becerisi olduğunu görüyoruz orada zaten. Hani söylüyor. Hani buna da dikkat etmek lazım. Yani zaten hani bu çok böyle aman aman muhteşem doğru işte son seviyesini gösteren bir özellik şeklinde paylaşıldığını düşünmememiz gereken noktalardan biri de bu. Burada da yine 2 katına yakın bir hasar artışı var. Şimdi ben bunu şöyle değerlendireceğim dostlar. Bu yüksek ihtimalle dedik ya 300'e çıkacak. Hani çünkü Pelagius'ta da 300'e çıkıyor. Ama şimdi buradan 1,5 kat artmış yani normal birinci seviyesel kıyaslamada. Hani bu direkt doğrudan oransal olarak düşünmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen burada işte bir 200 artış olacak. Yani bu ne olacak? 300'e çıksa işte 200 artış olsa 500 vuracak. Hani benim tahminim de zaten 600'ü geçmemesi yönünde. 600'e de ulaşmaz yani. 500 vurur. 550 vurur. Hani maksimum 650 vurur bu beceri. Çünkü Frederick'te de böyle bir parça parça vuran bir beceri var. Ve bu parça parça vuran beceri 800 vuruyor. Yani ustalık becerisiyle falan artıyor ediyor eyvallah. Ama 800 vuruyor ve bir sarı komutanla aynı seviyeye çıkartmazlar bir şeyi mor komutanı diye düşünüyorum. Ya bir de hani hasar zaten 4 saniye boyunca vuracağı için fazla vuracak. Bence hani 500-650 arası bir şey vuracak. Yani minimum 450 ile 650 arasında bir şeye çıkacak. Ustalık becerisi şey olunca. Herhangi bir hasarsal anlamda değişiklik dışında bir ekstra bir değişikliği yok bu komutanın. Yani ustalık becerisi açılınca ekstradan bir şey kazanmıyor. Bu komutanlar dışında da oyuna Nabukadnezar ve Cyrus geliyor. Cyrus Tomris'in düşmanı bu arada dostlar. Bu 300 Spartalı filmindeki Tanrı Kral, Farsi Tanrı Kral vardı ya. O Cyrus bu arada dostlar. O geliyor oyuna. Bir de Nabukadnezar geliyor. Nabukadnezar da işte Orta Doğulu bir kral. Hani daha önceden bunları duyurdular. Bunlarla ilgili şu an için elimizde herhangi bir beceri ile ilgili bir bilgi yok. O yüzden de bu komutanlar hakkında bilgi veremeyeceğiz. Ama ilerleyen günlerde bu komutanlarla ilgili bir şeyler gelirse onlarla ilgili daha net bilgiler, açıklamalar yaparız. Ben elimden geldiğince hani konular netleşince, bilgiler netleşince bir şeyler anlatmak istiyorum. Ama işte şeyi fark ettim. Diochen hakkında bir yetenekler hakkında bir şeyin olmadığını gördüm yani insanların elinde. Diochen'i hani
anlatayım dedim. Bir de işte bu şey karmaşası vardı. İlk becerinin düşük hasarla görünmesi, işte ikinci becerinin, üçüncü becerilerin yani verdiği increase'lerin, verdiği işte katkıların düşük olduğu görünmesi ve insanların buna full hali olduğunu yönelik böyle bir algısının olduğunu görünce ya hani burada hani çıkıp bir şeyler söylemek gerektiğini düşündüm. Ama onun dışında mümkün olduğunca oyuna dahil olduklarında üzerine konuşmak istiyorum. Eğer bir isteğiniz, bir arzunuz, benim araştırmamı veya işte cevaplamamı istediğiniz bir şeyler olursa bu tarz konularla ilgili yine hani bana yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Ben sizin için gerekli araştırmaları yapar, sizi bilgilendirmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarıma, izlediğiniz ve beğendiğiniz videolarıma like bırakabilirsiniz. Bir beğeni bırakabilirsiniz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.